Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Ryan Crawley'nin geçirdiği bench press kazası. Evet, 2 tane iyi haber yaptık, 2 tane iyi video yaptık ve ardından nazar değdi. Arkadaşlar Ryan Crawley 23 yaşında bir vücut geliştirmeci. Kendisi küçük bir kardeşimiz. 140 küsür kilo. Evet, kendisi hakikaten bakıldığı zaman 140 küsür kilo durmuyor ama bunu ispat etmek için daha bir tane videosu bile var böyle. Ben 140 küsür kilo durmuyorum ama bakın 140 küsür kiloyum diye. Larry Wheels ile birlikte bench press antrenmanı yaparken, Larry Wheels'i biliyorsunuz zaten maşallah. Tam böyle Larry Wheels bir şey oldu mu oluyor mu sakatlanacak en sonunda derken Larry Wheels bir başkasını sakatladı. İşin kötü tarafı videoda gördüğünüz gibi Ryan Crawley pectoralis major o kadar kötü kopuyor ki tam böyle kemiğe bağlandığı yerden kopuyor ve yukarıda aniden toplanıyor. Şimdi bunun normale dönmesi, yani ameliyatı iyi olduğu takdirde rehabilitasyonu her şeyi geçtik diyelim. Totalde 1 seneyi geçecektir. Yeniden spora dönmesi. Ama eski haline dönebilir mi? Yani biraz araştırdım, biraz okudum. Birkaç tane de telefon açtım dün gece. Eski haline ya şu kondisyonla bir daha dönemeyecek. Öyle söyleyeyim. Kariyeri bitti. Yani bu ağır kiloyla antrenman yaparken kariyeri biten tek kişi değil kendisi. Biliyorsunuz Callum Von Moger vardı. Bisepsini koparmıştı ve bisepsini kopardıktan sonra bir daha hiçbir şey tam olarak eskisi gibi olmadı. En iyi hali bisepsini koparmadan evvelki haliydi. Ronnie Coleman'ı biliyorsunuz. Ronnie Coleman sırtından sakatlık geçirdikten sonra zaten emekli oldu. Hani daha fazla sürdüremedi. Ronnie Coleman da kaldırdığı acayip kilolarla nam yapıyordu o sıralar. Biliyorsunuz yani neredeyse leg press'te tona yakın kaldırıyordu. Pardon, özür dilerim, 1 tonun üzerinde kaldırıyordu. Sonrasında pektoral yırtığının nasıl olduğunu bizlere öğreten yıllar evvel Scott Mendelson var. Kendisi powerlifter'di biliyorsunuz. Göğsüne ve koluna komple kan oturmuştu. Ciğer rengi olmuştu ve sosyal medyada inanılmaz döndü. Doktorlar bile birbirlerine soruyorlardı böyle bir şey olabilir mi diye, yani bu kadar kan oturabilir mi diye. İnanılmaz korkunç bir görüntüydü. Scott Mendelson da yani o da bildiğim kadarıyla bu olaydan sonra emekli oldu ya da bu olay olduğunda emekliydi zaten. Emekli powerlifter'dı. Aynı zamanda eski bilek güreşçi. Ve sonrasında gerçekten çok üzüldüğüm Jean-Pierre Fuchs. Jean-Pierre Fuchs bir röportaj sırasında gazeteciler fotoğraf çeksin diye 300 kiloyla squat'a indi. Esasında her zaman yaptığı bir şeydi bu. Fakat hani körün taşı diye bir laf var ya Türkçe'de. Tam olarak süresi dolmuş ve dizleri bıraktı. Dizlerinde ön bağ, arka bağ ve eklemler gitti. Yani bunun görüntüsünü sizlere göstermek istemiyorum. Çok feci bir görüntü. Jean-Pierre Fuchs kariyeri burada bitti. Çünkü artık yapacak bir şey yoktu. Bundan 8-9 ay evvel yayınladığım Ukraynalı powerlifter vardı. Ukraynalı powerlifter de biliyorsunuz son rekor denemesini denedi ve aynı Jean-Pierre Fuchs gibi dizleri gitti ve onun da kariyeri bitti. Yürürse şanslı dediklerimizden. Kas yırtığı bir şekilde düzeltilebilir. Belki estetik problemler yaratır ama düzeltilebilir. Fakat tendondan koptuğu zaman, yani kemik bağlantısından koptuğu zaman onun eskisi gibi olması gerçekten çok çok zor. Şimdi bin bir türlü sakatlık yaşamış bir insan olarak ben kendi tecrübelerimden anlatayım. Hatta tepeye de koyayım. O sakatlıklarımla alakalı bir videom var. Hani merak edenler izleyebilir. Arkadaşlar büyük kasta büyük hasar olduğu zaman bir kere vücudun tüm mekanizması bozuluyor. Şöyle bir önünüze bilgisayarda anatomiyi açtığınız zaman skapula o kadar çok şeyi esasında idare ediyor ki, yani skapulanın ayarının bozulması hani birçok şeyin mekanik olarak bozulması demek. Şimdi ön taraftan çok büyük bir kas koptuğu zaman arka tarafta da birçok mekanik bozulacaktır. Skapulanın mekaniğinin bozulması demek zaten omuz mekaniğinin de bozulması demek. Çok zor bir durum. Bu arada Larry Wheels bir fon oluşturmuş, bir bağış toplama sistemi oluşturmuş. Çünkü bu arkadaş İngiliz olduğu için şeyde geçmiyormuş. Yani sigorta kapsamında değilmiş. Sigorta kapsamında olmadığı için fon oluşturulmuş ki bu tedavi masrafları karşılanabilsin. Çünkü bu tip ameliyatlar gerçekten çok pahalı. Sonrasındaki rehabilitasyon da çok pahalı. Artı olarak bir de çalışamayacağını düşünürsek çok çok uzun bir süre. Normalde ne iş yapıyordu bilmiyorum ama yani gerçekten çok pahalıya mal olacaktır. Bu yüzden Larry Wheels iyi yapıyor. Ama kameralara oynayacağım diye kaldırabileceğinin çok fazlası ağırlığın altına girmek gerçekten çok mantıklı değil.
gerçekten çok mantıklı değil. Ya bırakın kameralara, normalde de yani insanın haddini bilmesi çok güzel bir şey. Spor kariyeri kısa soluklu bir şey değil, uzun soluklu bir olay. Yani siz bir kere zorlayınca, bir kere çok zorlayınca şampiyon olmayacaksınız veya kariyerinizin en zirvesine ulaşmayacaksınız. Hani hayatta da böyledir ya, biraz tırmalıya tırmalıya bir şeyler olur. Siz bir gece uykusuz kaldınız diye çok büyük paralar kazanmazsınız. Ancak birçok gece uykusuz kalırsanız azar azar birike birike evet kariyerinizde ilerlersiniz. İş hayatı için söylüyorum. Antrenmanda da böyledir. Siz bir sefer böyle ölümüne zorladınız diye iyi bir şey olmayacaktır. Evet, böyle ölümüne zorlayan arkadaşlara gerçekten bir mesaj olsun. Çok dikkat edin arkadaşlar. Çok dikkat edin. Yani bakın, ben 5 yıldır inanın hani eski antrenmanlarıma göre Ayşecik antrenmanı yapıyorum. Eskiden ısınmalarım bile daha sertti benim. Şu an yaptığım antrenmana göre. Fakat birçok sakatlığım problem yaratıyor. En son bir ameliyat olmak zorunda kaldım tekrardan. Çünkü 15 yıl önce yaptıklarım peşimi bırakmıyor. Yaptığınız her harekete dikkat edin. Çünkü geçmişiniz ileride bunun hesabını soracaktır. Şu anda olmasa bile ileride mutlaka bir hesap sorulacaktır. Ve 40'lı yaşlara geldiğiniz zaman inanın yattığınız yerde bazen böyle neden, niçin, neden yaptım, neden yapmıştım acaba diye sorgulayabilirsiniz. Çok şükür hiçbir şeyden pişman değilim ama bu kadar ağrı çekmeyi de gerçekten istemezdim. Hani daha farklısı olabilseydi daha farklı yoldan gidebilmeyi isterdim. Bizimkisi de 20 sene öncenin cahilliği diyebilirim. İşte eksik bilgi, hırs, gençliğin hırsı, gençliğin verdiği hırs, müsabaka hırsı. Evet, bana bunları söyleyen yoktu. Ben size bunları söylüyorum. Lütfen dikkate alın. Arkadaşlar çok fazla da uzatmaya gerek yok. Bu arkadaşa gerçekten çok geçmiş olsun. Umarım tez zamanda düzelir. Eski sağlığına kavuşur veya eski sağlığına kavuşamasa bile sağlıklı olur. Spor yapabilecek bir hale gelir. Gerçekten çok feci bir olay. Hepiniz kendinize iyi bakın. Sağlığınızın kıymetini bilin. Dikkatli antrenman yapın. Arkadaşlarınızın gazına gelmeyin. Mantık çerçevesinden ayrılmayın. Ve böyle fantastik antrenmanlardan uzak durun. En iyi yol sizin bildiğiniz yoldur. Unutmayın bunu. Ve bol bol okuyun. Okumaktan asla vazgeçmeyin. Evet, görüşmek üzere. As you can see from the injury, it is devastating. It is threatening his career. He's currently going under surgery as I speak. He has surgery at 5 p.m. I'm now speaking at 6. I'm wishing him all the best. Hope everything goes well. However, he's from the UK. His insurance will not cover the surgery. So I'm asking you guys to please help a brother get back on track and get him back to his one true passion. He has one discipline, and it's bodybuilding. He has tremendous potential. He's standing at 6'3", 330 plus pounds. He is a phenom, and I really want to see this man do well. It was tragic to see it happen. I saw how devastated he was when it happened. I was spotting him, and it's really terrible that he has to go through this. So whatever you guys can donate will help immensely. All funds will, of course, go towards his hospital bills and rehabilitation. Thank you guys so much for the support, and link in bio for the GoFundMe.